Herkese merhaba arkadaşlar. Çok uzun zamandan beri üstünde çalıştığım bir test vardı. Şimdi artık o teste hep beraber başlıyoruz. Şimdi gelin isterseniz 85 milim ailesini biraz inceleyelim. Evet, karşımızda Canon 85 milim ailesi duruyor arkadaşlar. 1.8, 1.4 ve 1.2. Görmüş olduğunuz gibi bu ailede şu anda aramıza en yeni katılan üyemiz 85 milim 1.4. Bunun dışında daha önce 85 milim 1.2 ve 1.8 modellerimiz vardı. 85 milim kimler için uygun bir lens? Özellikle full frame sahibi olan portre çekimleri yapan kişiler için çok uygun bir lens olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten hani ben fazla portre çekmiyorum ama portre çektiğim zaman da 85 milim mutlaka kullanmak istiyorum. Çünkü onun vermiş olduğu açı ne 50 milimde var ne de diğer prime lenslerde var. Tabii ki yani 135 vesaire onların yerleri çok daha farklı. O yüzden o konuya hiç girmiyorum bile. Şimdi ürünlerin gövdesinden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar burada sizlere. Buradaki görüntülerine baktığınız zaman aslında en ağır 85 milim 1.4 gibi gözükse de aslında en ağır lensimiz burada 85 milim 1.2 arkadaşlar. 1.2'nin ağırlığı tam 1025 gram ağırlığında. Sonrasında 960 gramla 1.4 geliyor. Sonrasında da 425 gram ağırlığıyla 85 milim 1.8 karşımıza çıkıyor. Burada bakıldığı zaman bu gövdelerin iki tanesi L serisi, bir tanesi ultrasonik motora sahip. Yani ultrasonik motor ne demek? Ultrasonik motor daha hızlı ve daha sessiz bir netlemeyi bizlere sağlıyor olması demek. Bununla ilgili olarak lensin zaten ilerleyen dakikadaki testlerde sizlere onlardan da bahsedeceğim. Burada lenslerin kapağını çıkardığımız zaman arkadaşlar şöyle hemen filtre çaplarından bahsedelim. Buradaki 85 milim 1.2'nin 72 milim bir çapı varken 85 milim 1.4 bizlere burada tam görmüş olduğunuz gibi 77 milimlik bir çapla karşımıza çıkıyor. Ve 85 milim 1.8'in çapı da 58 milim olarak burada karşımızda duruyor arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. 85 milim 1.2 ve 1.4 L serisi olmasına rağmen baktığımız zaman 85 milim 1.4 kötü hava koşullarına daha dayanıklı bir lens arkadaşlar. Çünkü bu lenste çok özel kaplamalar var ama çok fazla detaya girmek istemiyorum. 85 milim 1.4'te olup diğer ikisinde olmayan bir özellik ise titreşim engelleyici arkadaşlar. Titreşim engelleyici özelliğimiz 85 milim 1.4'te bizlere sunulmuş. Bunların dışında hiçbir lenste titreşim engelleyici bulunmuyor. Bu üründe de tam 4 stopluk bir titreşim engelleyici var. Evet arkadaşlar, şimdi lenslerimi, gövdelerini anlattım. Ancak herkes performanslarını merak ediyor. Şimdi gelin isterseniz performanslarına bakalım. Sırasıyla bokeh, chromatic aberration ve keskinlik testlerini sizlerle baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi de bu üç lensin sırasıyla bokeh performanslarına bakacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi 85 mm 1.8, 1.4 ve 1.2 3 lensi de yan yana koydum. Bunlar aslında şu boyuttaki fotoğraflar. Yani şöyle gösterirsek sizlere. Yani görmüş olduğunuz gibi aslında bayağı büyük bir fotoğraf. Şuraya doğru hepsinde zoom yaptık. Burada 3 lense de baktığımız zaman aralarında bıçak sayısı fazla olan bir tek 1.4 var. Burada zaten şöyle gösteriyorum. 85 mm 1.4'ün bokeh performansı diğerlerine göre daha iyi diyebiliriz. Burada biraz daha bakalım isterseniz, şöyle inceleyelim hazır her şey elimizdeyken. Burada tabii baktığımız zaman en büyük bokehi bizlere 85 mm 1.2 veriyor. Bu da tabii ki diyafram açıklığından kaynaklı olarak arkadaşlar. Şöyle hepsini bir %100 görünümüne bir getirelim. Şöyle fit on screen yapalım hepsini. Evet, bu boyutta da şöyle hepsini şöyle biraz sağa doğru çekersek aradaki farklar iyice belli olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bokeh performansı dediğimiz gibi burada 85 mm 1.4'ün bokehi diğerlerine göre daha yuvarlak. Çünkü 9 adet diyafram bıçağı bulunuyor. Evet, şimdi de isterseniz gelin CA bölümüne bakalım. Yani bu ürünün bizlere yarattığı chromatic aberration'a bakalım. Burada 85 mm 1.2'nin CA'sı, 85 mm 1.2'nin 1.8'deki CA'sı var. Şimdi hepsinin en açık diyaframını alacağım burada. 1.4'ünki 85 mm 1.8. Şimdi bunların hepsini Photoshop'ta açıyoruz. Şimdi hepsine %100 diyeceğiz. Şöyle buradaki kısımlara bakacağız. AE1 yazılarına bakacağız burada. Bir de tam dönüş bölümlerine bakacağız. Burada Canon yazan bölümlere falan bakacağız. Şu şekilde bakarsak aslında gayet net bir şekilde belli oluyor diyebiliriz. Burada yine 85 mm 1.8 burada, 1.4 burada, 1.2 burada arkadaşlar. 1.8'i görüyorsunuz, daha doğrusu 1.4'ü görüyorsunuz. Gayet tertemiz, hiçbir şekilde renk kaybı vesaire yok, renk geçişi vesaire yok. Ancak burada 85 mm 1.8'de özellikle baktığınız zaman çok daha yeşili çok baskın bir şekilde alabiliyoruz. Aynı durum aslında biraz da 85 mm 1.2'de de
bizlere veriyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi şu bölümlerde yeşillikler mevcut. 85 mm 1.4'te de var ancak 1.2 ya da 1.8 kadar fazla değil. Bu arada bu fotoğrafların hepsini RAW olarak çektim ben. Herhangi bir Photoshop müdahalesinde bulunmadım. Yani normalde bir de biliyorsunuz Photoshop'un kendi içerisinde Camera Raw'da işlerken bu chromatic aberration'ı ve kenar kararmalarını yok edebiliyorsunuz aslında. Ama ben burada hani ne tarz bir performans alacağımızı görebilmek adına açıkçası burada böyle bir test de yapmak istedim. Burada da yine tabii ki yeni kaplamalar sayesinde 85 mm 1.4 yine ön plana çıkıyor. Evet arkadaşlar biraz da keskinliklerden bahsedelim isterseniz. Şimdi burada bir tane lens grafik chartımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların hepsini işte 85 mm 1.2, 1.2'deki keskinliği vesaire olarak hepsini tek tek fotoğrafladım. 3 lensi de aldım. Hepsinin en açık diyaframlarını aldım. Şöyle bir Photoshop'a yine atacağız arkadaşlar. Bunları sonrasında yine Arrange kısmından Vertical yapıyorum. Bunların da hepsini şöyle öncelikle bir %100 yapalım bakalım. Şöyle bir merkezlerine bir bakalım. Merkezde bizlere ne gibi performanslar sağlamışlar onları görelim. Burada şimdi öncelikle %100 yaptıktan sonra yine sıralamamız 1.8, 1.4 ve 1.2 şeklinde arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere aslında 1.8'de bir fluluk var. Bayağı bir fluluk var hatta özellikle şu orta kısımda. Burada bakıldığı zaman hatta isterseniz 1.4 ve 1.2'ye %200 olarak girelim ki daha fazla detaya bakalım. Burada neler bizleri karşılıyor. Aslında %200'e gelince işin rengi kesinlikle değiştiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Burada hatta görmek adına 1.8'i de burada şey yapalım. %200 yapalım. Burada görmüş olduğunuz üzere %200 büyütme yani normalde %100 dediğimiz şey fotoğrafın kestiği yani 30 megapiksel çektim ben bunları. 30 megapiksel şu anda %200 olarak bakıyoruz. Burada en keskin görüntüyü 85 mm 1.4 diyaframda vermiş. Bu dediğim gibi 3 lensinde en açık diyaframları. Burada da tabii yine 85 mm'de görmüş olduğunuz gibi bazı renk sapmaları da mevcut. Burada 85 mm 1.4 bizlere hem keskinlik açısından en iyisi hem de renk doğrultusu açısından en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir de köşelere bakalım isterseniz arkadaşlar. Köşelerde neler var? Onlara bakalım. Şöyle sol köşeye doğru gidip bir yine %100 yapalım. Bakalım burada bizleri neler karşılayacak. Şimdi bütün hepsini şöyle bir şeye doğru, sol köşeye doğru alıyorum. Bakalım yine %100 yaptım ama yine herhalde yine %200'e doğru ilerleteceğim bunları ki daha iyi bir test yapalım. Daha iyi bir şekilde görelim arkadaşlar kenar kararmalarını. Şimdi şöyle bir yine %200 yapacağım. Şöyle bir bakalım detaylara %200'de. Evet, şuraya da bir bakalım. Evet yine bir %200 yaparsak bunu da böylelikle çok net bir şekilde yine 85 mm 1.4'ün 85 mm 1.2 ve 85 mm 1.8'e oranla çok daha doğru bir çok daha keskin bir lens performansı sağladığını görüyoruz. Burada 85 mm 1.2'de şuradaki detayları rahat bir şekilde göremezken 85 mm 1.4'te %200 performansta bunları görebiliyoruz. Yine aynı şekilde 85 mm 1.8'de de yine bir buradaki detayları görebiliyoruz ancak tabii ki 85 mm 1.4'teki kadar bir keskinlik bizlere sunulmuyor burada. Gerçekten 85 mm 1.4 bu konuda da bizlere güzel bir performansı sağlıyor. Şimdi isterseniz biraz da yüksek diyaframlara bakalım. Yani şöyle bir ortak diyafram belirleyelim. F8 gibi bir diyafram belirleyelim. Hepsinde F8'e bakalım arkadaşlar. 85 mm 1.2'deki evet. Onu seçtik. Şimdi 1.4'tekini seçtim ve 1.8'inkini de seçtim. Bunları da buraya da atalım. Şimdi buradan tekrardan üçünü bir yan yana getirelim arkadaşlar. Evet. Üçünü de yan yana getirdik. Şimdi direkt %200 bakacağım bunlara da. Bakalım nasıl bir performans sağlamışlar bizlere. %100'e zaten demin bakmıştık. Şimdi neler olacak bir hep beraber görelim. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi yine 1.8, 1.4 ve 1.2 olarak konumlandırmamız aynı şekilde devam ediyor. Burada bakıldığı zaman 85 mm 1.2 yine hafif fluya kaçmış burada görüyoruz. Burada bir fluluk var. 85 mm 1.4 ve 1.8 kendi aralarında kapışıyorlar bence burada. Ancak 85 mm 1.4 bence yine bir gömlek yine üstün arkadaşlar burada baktığınız zaman. Gayet net bir görüntü var. Şöyle biraz daha ilerleyelim bakalım. Şu taraflara doğru gidelim. Bakalım neler olacak. Yine diğer bir öncekinde yaptığımız gibi yine şuradaki köşeye gideceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak burada.
Şimdi bu arkadaşı da aldık. Evet. Bu %200. Yine %200 üzerinden ilerleyeceğim. Madem zorluyoruz, güzel bir şekilde zorlayalım bütün lenslerimizi. Evet, şimdi şunu da yan yana getirirsek. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu anda hepsi 1/200'de, daha doğrusu %200 olarak görüyoruz hepsini. Yine keskinlik olarak 85 mm 1.4 diğer iki lensten daha kaliteli bir lens performansını burada bizlere sağlamış. Bunu burada çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yani gerek en açık diyafram olsun, gerekse de 8 gibi bir diyaframla, genel bir diyafram, biraz kısık bir diyaframla da baktığımız zaman yine 85 mm 1.4 burada bizlere en iyi performansı sağlıyor diyebiliriz. Evet, şu testlerimizi gördünüz. Gerçekten 85 mm 1.4'ün farkı ortada diyebilirim. Şimdi ise gelin hep beraber AF hızını bir inceleyelim. Evet arkadaşlar, testimizi gerçekleştirdik. Zaten orada da görmüş olduğunuz üzere %80 yavaşlatılmışta, çok daha belliydi. Birinci olarak 85 mm 1.4 geliyor. Sonra 85 mm 1.8, en sonda 85 mm 1.2 odaklama performansı testini başarıyla tamamlıyor. Şimdi ise gelin isterseniz hep beraber videoda nasıl bir netlik performansı sağlıyor bu üç lens, hangisi ön plana çıkıyor onu görelim. 85 mm 1.8. 85 milim 1.4. 85 milim 1.2. 'Evet arkadaşlar, videoyu izledik. Videoyu da görmüş olduğunuz gibi ben fazla konuşmadım. Sonrasında yorumlarımı yapmak istedim. Burada aslında baktığınız zaman 85 mm 1.4 burada bizlere en hızlı, en sessiz ve en yumuşak geçişi sağlayan lens olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Zaten siz de videoda bunu gördünüz. Evet arkadaşlar, umarım yararlı bir inceleme olmuştur. Mümkün olduğunca detaya inmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.